Sahabenin bütün ahvalinde dua var. Siz de biliyorsunuz. Hatta çok bilindik bir mesele var. Ayakkabı bağcıklarını kaybetseler dua ile isterlerdi. Şimdi ben bunu başta hani meselenin hakikat ve özünü anlamayınca iç alemimiz şöyle diyor. O ne güzel yapıyorlarmış maşallah diyor. Sanki orada bize düşen bir sorumluluk ve bir ders yokmuş gibi. Halbuki biraz düşündüm bir ara. Dedim ki sen nelere dua ediyorsun ve nelere şükrediyorsun dedim. Kendime sordum. Çok vahim bir durum çıktı ortaya. Bizde şükretme hadisesi, yani dua istemek, şükretmek değil mi o manalarda? Bizde şükretme hadisesi şöyle oluyor genellikle. Elimde olan bir şeye çok böyle dua etme, şükretme hadisesi gerçekleşmiyor. Mesela şu tablet elimde var. Çok fazla dua ve şükür gerektirmiyor gibi zannediyoruz. Ama istediğim bir şey varsa uzaklardan, yani şu arabayı da istiyorum ya Rab diyorsam aklımdan çıkmıyor, dualarımdan çıkmıyor, şükrümden çıkmıyor. Şimdi nerede burada problem diye sorduğumda mesele şöyle oluyor. Biz elimize geçen şeyleri kendimizin zannettiğimiz için bunları yad etmeyi, bu nimetleri tahdis etmeyi, ya Rab bu nimetleri veren sensin demeyi ihtiyaç hissetmiyoruz. Neden? Haşa kendimizden zannediyoruz. Öyle olunca da elimizde olmayan şeyler bizim değil gibi zannedip sürekli duaları onlar için ediyoruz. Sahabe elinde var olan, eskiden elinde olan, gelecekte elinde olacak olan ne varsa, ama ne varsa her birisini bizzat Allah'tan bildiği için, yani şükürde tevhidi yakaladığı için, yani şükürde birlemeyi yakaladığı için, yani hepsine şükredip küfürden kurtardığı için, orada Allah'ın esma nakışlarını okuduğundan dolayı sahabe her şeyi Allah'tan biliyor ve hepsine şükrediyor. Biz kendimizden bildiğimizi cebe atıyoruz. Elimizin yetişmediği bir şey varsa haşa Allah'ım sen de onu ver deyip başlıyoruz onu yad etmeye, onu zikretmeye. Allah Allah. Bu manevi bir hastalık. Ciddi bir hastalık. Bu manevi hastalığın bir de bazen tecessüm etmiş hali oluyor. Maddi hastalık hali oluyor. Birden bir yerimizde bir sancı başlıyor. Gözümüz ağrıyor, değil mi? Birden. Bugün birisi yazmış da birden acil ameliyata girdim. Allah Allah, bir anda. Bir yerinde çarpıntı oluyor, doktora gidiyor ve birden doktor diyor ki seni ameliyat almam lazım diyor. Geçenlerde bizim Mersin'den birisi vardı da şah damarı ameliyatına giriyor. Ameliyata giriyor ama ameliyattan çıkamıyor. Halbuki girerken video bile çekilmiş, hani çıkınca bir hatıralar yad edilsin diye. Birden giriliyor ama birden çıkılamıyor. Şimdi bir hastalık vuku bulduğu zamanlarda şöyle biraz da etrafa baktığımızda o bu adam motorla gezmiş, o bu yattan resim atmış, o bu yazlıktaymış, o bu köyde kuzu çeviriyor dediğimizde birden içeriden bir tahayyüm, bir isyan başlıyor ve diyoruz ki onlar benim hakkım değil mi? El alem gezerken benim gezmek hakkım değil mi? Şimdi bu hastalık nereden başımıza geldi diyoruz? Ve maddi hastalıktan çok çok beter. Belki imanımıza zarar verebilecek manevi bir hastalık elimize düşüyor. Bu hastalığı birazdan daha net anlamak adına ve bunun reçetesini zaruri cihette alıp kullanabilmek adına Üstad Hazretleri 25. lem'a diye bir bahiste 25 adet devadan bahsetmiş. Biz bugün 18. devayı okuyacağız. Anahtar kelimeyi de başta vereyim. Anahtar kelimemiz şu. Elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Şükrü nasıl hatırlatıyor değil mi? Hadi buyurun başlayalım. Bismi Sübhanehu. 25. lem'a 18. deva. Ey şükrü bırakıp şekvaya giren hasta. Şekva bir haktan gelir. Başroldeki hasta arkadaşın iki şikayeti olacak. Hastalığa birinci şikayetinin sebebi hakkının yendiğini düşünüyor. Bir insan hasta olduğunda neden şikayet edermiş? İki sebebi var. Birinci sebebi ne? Hakkının yendiğini düşünüyor. Yani diyor ki ben hasta olmamalıydım. Ben de dışarıda arkadaşlarımla rahat rahat gezmeliydim. Bak komşuya bak, komşu fotoğraf atmış. Dışarıda kebap yiyor, ciğer yiyor. Ben evde yatıyorum. Bu hak mıdır diyor bak. Üstad Hazretleri de hakim gibi o hak meselesine cevap veriyor. Şimdi böyle bazı cümleler var. Hakikaten insanın içine tohum gibi ekiliyor. Ağaç diye büyüyor. Meyvelerini yiyorsun, besleniyorsun. O yüzden Üstad Hazretleri'nin biraz sonra bahsedeceği denklem benim nefsimi defalarca susturmuş bir denklem. Çok dikkat etmemiz lazım. Ama şurayı tekrar edelim. Hasta olan kişinin kaç şikayeti olacak? 2. Birinci şikayeti nedir? Benim hakkım yeniyor. Ne birinci şikayeti? Benim hakkım yeniyor. Üstad Hazretleri ona cevap verecek. Buyurun. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun. Allah Allah. Bak şimdi. Haksızlık ödenmeyen bir haktan gelir. Mesela ben senin yanında çalışırım. Ay sonu maaşımı vermezsin. Gelip sana şikayet edebilir miyim? Ederim.
Versene arkadaş paramı, yani ben çalıştım derim. Allah Allah. Şapkayı sana emanet verdim. Sen de bana geri vermiyorsun. Ben gelip şikayet eder miyim? Ederim. Versene arkadaş, şapka benim derim. Haksızlık ödenmeyen bir haktan gelir. Mesela örnekleyelim. Doğduğunda gözleri olmayan bir insanın hak talep edebilmesi için doğmadan önce de gözlerinin olması lazım. Doğru mu? Allah Allah. Yani benim ezelden haşa gözlerim olacak ki doğduğumda da göz verilmezse demem lazım ki ya benim gözüm vardı. Ya Rab haşa, bana bu gözleri neden vermiyorsun? Şimdi ne diyor? Ya diyor Allah diyor beni niye fakir olarak yarattı diyor. Allah'ın beni zengin olarak yaratması için benim dünyaya gelmeden önce de varlıkta olmam lazımdı. Doğru mu? Halbuki pis bir damla sudan dünyaya geldik. Şimdi benim hangi hakkım vardı, hangisi yenildi? Hangisi vardı? Hiçbiri yoktu. Bir gün bir arkadaş geldi, böyle agnostik olmuş, böyle Allah'ı inkar ediyor. Ne oldu dedim, hayırdır? Vallahi dedi Allah dedi beni 1.30 yaratmış dedi. Halbuki dedi benim 1.80 olmam lazımdı dedi. Yani şimdi sen ezelden 1.80'din de Allah 50 santimini aldı mı? Almadı. Kaçtın sen? Sıfırdın. 0 santimdin. Yani sen yoktun. Şimdi sen ezelden 1.80 olsaydın da Allah Azze ve Celle seni 1.30 yaratsaydı diyebilecektin ki belki benim 50 santim nerede arkadaş diyecektin, doğru mu? Senin ezelden 1.80'in olmadığından dolayı senin şikayet etmeye hakkın yoktur. Gözlerim ağrıyor diye şikayet etsek hakkımız var mıdır? Yoktur. Neden? Ezelden gözüm varsa şikayet ede hakkım var. Ya malım mülküm vardı da bir imtihan oldu elimden alındı diye şikayet etmeye ne zaman hakkım olur? Ezelde de malım mülküm olsaydı hakkım olurdu. Allah Allah, bak şimdi. Hastaya da onu söylüyor yani. Senin bu hastalıktan böbreğim ağrıdı, karnımda sancı tuttu. Veyahut Allah bütün arkadaşlarımıza şifa ihsan eylesin, kanser oldu. Veyahut başka bir hastalık geldi bana arız oldu diye şikayet etmeye neden hakkın yoktur? Çünkü o vücudundaki organlar evvelden senin olsaydı şikayete de hakkın olurdu. Bunlar önceden sende olmadığından şikayete hakkın da yoktur. Allah Allah. Niye vermedi Allah bana bunları? Niye versin? Bir hakkın mı vardı yani? Ona verdi de bana vermedi. Sana ne? Senin mi yani? Mal mülk senin mi? Dalak senin mi? Böbrek senin mi? Burun senin mi? Kulak senin mi? Madem bunların hiçbirisi bana ait değil, o zaman benim de şikayete hakkım mevcut değil. Şimdi Üstad Hazretleri bir cümle söylüyor. Bakın bu cümleyi biraz sindirirsek var ya çok meseleye cevap oluyor. Ne diyor biliyor musunuz? Malikül mülki yetesarrafu fi mülkihi keyfe yaşa. Ne demek? Mülk sahibi ne istemiyorsa. Ya bak cümleye bak. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Şimdi mesela burası benim evim olsun. İsmin ne kardeşim? Ramazan geldin dedin ki ya Mehmet abi sen bu duvarları neden griye boyadın? Kaba olacak, üstüne alınma, yanlış anlama. Ramazan sana ne? Yani niye? Çünkü mülk sahibi bensem mülkümde istediğim gibi tasarruf ederim. Arabamın tekerlerini kırmızıya boyadım diyelim. Sen de geldin Hasan. Abi bu tekerler niye kırmızı? Cevap ne? Sana söylemiyorum, yüzüne alma, yüzüne gül suyu. Hasan sana ne? Niye? Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Şimdi bir tanesi dedi ki bir gün Allah dedi bana sormadı dedi yaratmadan önce. Belki sorsaydı dedi ben yaratılmak istemiyordum dedi yani. Niye sormamış dedi. Şimdi bu soru o kadar komik ki. Yaratılmadan önce sen yoktun. Sana nasıl soracak? Şimdi mesela şu masanın ağzı dili olsa dese ki marangoza ya marangoz beni masa yapmadan önce niye sormadı? Ya sen yoktun ki sana nasıl sorsun? Ben demem için önce beni ben yapması gerekiyor. Sen yoktun. Hakkın da yoktu. Varlığın ve vücudun da yoktu. Yokluk aleminde çırpınıp duruyordun. Allah bunların üzerine sana insan eyledi. Sana böyle bir hediye verdi. Şimdi sen olmazdan nasıl böyle bir hak talep edeceksin? Bana sorsaydı belki ben varlığı istemiyordum diyeceksin. Şimdi bir gün bizim bir arkadaşa diyor birisi, diyor ki Allah diyor bana sorsaydı diyor. Belki ben diyor insan olmayı istemeyecektim diyor. Bizim arkadaş da demiş ki vallahi haklısın demiş. Senin hakkın eşek olmaktı, ben de üstüne binip gezecektim demiş. Demiş ki doğru konuş, nasıl konuşuyordun demiş. Bizim arkadaş demiş ki peki sen söyle. Hangi hayvan olmayı isterdin? O da demiş ki bak hakaret alıyorum artık böyle hayvan konuşmamak demiş bak. Allah senin hayvan olmak istemeyeceğini bildiğinden, böyle insanlığı savunup muhafaza edeceğinden dolayı da senin içine okumuş, seni insan yaratmış demiş, anladın mı? Şimdi yani biz böyle diyoruz ama bana sordu mu da yarattı diyoruz ama Allah geldiğince de hiç dünyayı terk etmek istemiyoruz. Ne gelmeye razısın ne gitmeye. Şimdi olur mu böyle? Öyle değil mi? Şimdi tekrar Allah şifa versin. Yoğun bakımda belki fişi çekilmeye ramak kalmış bir insan bile
şuuru yerine gelse ne diyor? Evet o ilacı da yapın. Evet o ameliyata da sokun. Evet o alete de sokun. Beni yaşatmaya devam ettirin diyor. Ney bu? Demek ki Allah Azze ve Celle senin yaşamayı ne kadar isteyeceğini, insan olmaya ne kadar sahip çıkacağını ezelden bilmiş. Seni o şekilde yaratmış. İnek yaratmamış, eşek yaratmamış. Allah Allah. Şimdi o zaman birinci şekvayı tekrar edelim. Neydi birinci şekva? Benim hakkım yeniyor diyor. Üstad Hazretleri de senin hakkın olması için ezelden senin olması lazımdı diyor. O zaman şöyle bir denklem birlikte bir ezberleyelim. Gelirken sen getirmediğin, giderken de gitmelerine mani olamadığın için onlara benim diyemezsin. Benim diyemediğin bir şeyden hak talep edemezsin. Hak talep edemediğin bir şeyden şikayet edemezsin. Oldu mu? Anlatılanlar birleşti mi? Tekrar edelim. Burası çok önemli bak. Bunları hayal ederken bir hastalığınızı düşünün, gözünüzü düşünün, ciğerinizi düşünün. Yakınınız birisi vardır çok sevdiğiniz, onun hastalığını düşünün. Bu denklemi onlara uygulayalım. Çünkü birinci şikayet şu, yani benim hakkım yeniyor arkadaş, haşa diyor. Birinci şekva burada. Gelirken sen getirmediğin, giderken de gitmelerine mani olamadığın için onlara benim diyemezsin. Benim diyemediğin bir şeyden hak talep edemezsin. Hak talep edemediğin bir şeyden şikayet edemezsin. Birinci şekvanın, şikayetin cevabı hasıl oldu mu? Devam edelim mi? Buyurun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var, yapmadın. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun. Allah Allah. Şimdi neyden bahsediyordu şikayetçi? Haktan. Madem haktan bahsediyorsun, asıl hakkı konuşalım. Sen şükretmeyerek Allah'ın hakkına giriyorsun. Şimdi Allah'ın hakkı yenildikten sonra, yani vücudunun tamamını sana ihsan edenin hakkı yenildikten sonra sen 3 kuruşluk hangi haktan bahsediyorsun? Neydi bahsettiği hak? Ben şu an hasta oldum, ben bunu istemiyorum, ben bunu hak etmiyorum diyordu ya. Senin hayatının her dakikası hastalıkla mı geçti? Hayır. Peki sen sağlıklı geçenlerin şükrünü eda edebildin mi? Bak o da Allah'ın hakkı. Görüyor musunuz? Yani çok büyük bir şükür hakkı varken ortada, bir dönem şuramız ağrıdı diye, bir dönem buramız ağrıdı diye şikayete başlıyoruz. Biz şimdi geçen Adana'da bir arkadaşımız vardı, ona geçmiş olsun ziyaretine gittik. Biliyorsunuz hasta ziyareti çok elzem yani. Allah Azze ve Celle öyle diyor yani. Ey kulum beni ziyarete gelmedin diyor. Kul diyor ya, haşa ya Rab ben seni nasıl ziyaret edeyim? Kulum hastaydı ona gelmedin diyor. O kadar elzem. Gittik, benim de belimin ağrısı oluyordu. Ağrısı tuttu. Oturduk orada, böyle ayağımı okşuyorum, belimi okşuyorum böyle. Çünkü çok tuttu hastalık. Orada da arkadaşlar Allah razı olsun işte minder verelim mi, şöyle yapalım mı falan derken kapıdan bir arkadaş girdi. 2 kol yok. Suratın yarısı yok. Evde 3 çocuk. Öyle oturduğu usulca bizim sohbeti dinliyor. Allah. Kollar yok abi. Biri şurada, biri şurada. Arkadaş da böyle çok hoş birisi. Hasta ama sofra kurdurmuş evde. Öyle. Ya oturduk, şimdi yemeğe oturacağız. Hepimizin gözü o arkadaşta. Baktık böyle yemeği gıdım gıdım yedi. Çok yemedi ya. Yanındaki arkadaş yediriyor. El yok çünkü. Mersin'den de kerebiç getirmiştik. Baktık kerebici de şöyle ucundan bir ağzına attı, yemedi devamlı. Ya dedik bu arkadaş neden yemiyor? Bak şimdi olayların altyapısını düşünmek ne demek, bakın. Dedi ki şimdi bu arkadaşımız yerse affedersiniz buradan tuvalete gidecek, doğru mu? Kemerini çözme işi var. Affedersiniz tuvaletini yapma işi var. Affedersiniz sifon işi var, temizlik işi var, taharet işi var, doğru mu? Bunların her birisine de ben yardımcı oluyorum. O da bana mahcup olmamak için nereye gitsek yemeği gıdım gıdım yiyor dedi. Şimdi yani belki bazen bizim oramız ağrıyor, buramız ağrıyor. Karşıda muhatap olduğun birisinin elleri yok, elleri. Ve olayın altyapısını düşünebildiniz mi? Biraz daha altyapısını düşünün. Evde de 3 tane bekleyen çocuğu var. Oraları da düşünün. O çocuğun okul defteri var mı? Bak o abimiz nasıl halledecek acaba? Bak zahmetleri düşünün. O çocuk bir gün baba beni de parka götür diyecek mi? Küçük çocuk demiyor mu senin çocuk? Diyor değil mi? Ona da diyecek mi? O adam elini uzatıp nasıl tutacak çocuğu? Bizim çocuklar durmuyor. Hep ne yapıyoruz? Ellerimizle elini tutuyoruz. O adam ey çocuğum yoldan karşıya atlama diye nasıl tutacak elini? Nasıl tutacak? Şimdi yani bunlar aklımıza gelmiyor diye bunlar hiç şükredilecek şeyler değil mi? Hani Allah'ın hakkı? Şu an 2 elim var ya. Allah dilerse tamamını alabilir ve ben bundan hak talep edemem. Neden? Benim ezelden ellerim olsaydı yaratıldığımda da nerede bu elim diyebilirdim. Ama ezelden benim olmayan bir şeyin hakkını da talep
Edemem, mümkün değil. Demek ki bir insanın hastayken şekva etmesinin, şikayet etmesinin temel sebebinde başka hastalık çıktı. Şükürsüzlük hastalığı. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin Şekur ismi var değil mi? Eşşekur. Şimdi bu isim Arapçada ismi taftil kalıbı diyorlar. Şu demek o, mübalağa kipi var demek, mübalağalı kalıp demek. Ne demek istediğimi anlatayım, şu demek. Yeryüzünde en ufak bir iyilikte teşekkürü ve şükrü hak eden yalnız Allah'tır demek. Bu ismin özelliği bu yani. İsmi taftil kalıbının özelliği bu. En ufak sinek yanından geçse, sineğin kanadı çırpıp seni serinletse, sen de bundan memnuniyet duysan buradaki şükrün hakkı yalnız Allah'adır. Eşşekur bu manada, bu kalıpta. Allah Allah. Şimdi bunu anlayanlar ne demiş biliyor musunuz? Ma şekernake hakka şükrike ya meşkur demiş. Bir daha söyleyeyim. Akılda kalsın çok az. Ma şekernake hakka şükrike ya meşkur demiş. Seni hakkıyla şükredemedik ey şükredilmesi gereken demiş. Allah Allah. Bu kadar mı önemli şükür? Bakın az önce bahsettiğimiz manevi hastalıkların temelinde şükürsüzlük hastalığı yatıyor. O kadar önemli. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ibadet edecek. Kimden izin istiyor? Kimden? Ayşe annemizden. Allah Allah. Ya Ayşe müsaade var mı ibadet edeyim diye. Haşa Ayşe annemiz zaten memnun yani bu halden. Bir de diyor ki ya Resulallah cennet senin uğruna yaratılmış. Allah seni daha ezelden affetmiş. Nedir bu hal diyor yani. Nedir sürekli ibadet. Efela ekûne abdan şekura. Ben şükreden bir kul olmayayım. Şimdi bir insanla muhabbete başlıyoruz. Diyoruz ki kardeşim bir insan Kur'an'ı bilmiyorsa, iş yerindeki raflar kadar Kur'an'ı bilmiyorsa bu adamda sorun vardır diye başladığında karşıdan duyduğun cevap ya biz namazımızı kılıyoruz ya. Kimsenin de hakkını yememişiz. Bu cümleleri söyleyenlerin görmediğini biliyor musun? Allah'ın hakkı. Hani ben dişçiyi kazıklayamamışsam bu arada kazıklamamışsam da değil. Ben dişçiyi kazıklayamamışsam kafadaki mantık şöyle biz kimsenin hakkını yememişiz ki falan. Ya da böyle 50 yıl yemiş sonra bırakmış ona söylüyor yani. Şimdi senin hiçbir hakkı yememen Allah Azze ve Celle'nin hakkını ödediğin manasına geliyor mu? Ellerin, kaşların, gözlerin, böbreklerin, dalakların, çocuğun, annenin, babanın tamamının hakkını ödediğin manasına mı geliyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın acayip mesele ya. Levlek nemâ halaktu leflek. Sen olmasaydın felekleri yaratmayacaktım diyor. Kainatın yaratılış sebebi, cennetin yaratılış sebebi diyor ki ben şükreden bir kul olmayayım mı? Biz de zannediyoruz ki 3-5 ibadet yapacağız. O rakamı tutacak. Haşa Allah Azze ve Celle de tamam diyecek. Dilerse der ben ona bir şey demiyorum. Ama bize düşen vazife o değil. Bize düşen vazife ne biliyor musun? Ya Rab, elleri olmayan birisini gördüm. Kendi ellerime ne kadar şükretmediğimi fark ettim. Şu an buna şükredebildiğime şükrediyorum. Bak ellere değil. Şükredebilme ahvaline şükrediyorum. Şükür ve küfür, Habil ve Kabil gibi iki kardeştir. Bir insan Allah Azze ve Celle'nin dilediği şekilde şükredemiyorsa sizce neye düşmüştür? Küfre düşmüştür. Demek ki şükür tevhidin yani verilen nimetleri birlemenin olmazsa olmaz bir kısmıdır. Şimdi şükrü şöyle ifade etmişler. Nimeti ve kaynağını idrak etmek olarak ifade etmişler. Nimeti ve kaynağını. Ama biz nimeti elimizden gitmeden fark edemiyoruz. Elimizi elsiz birini görmeden fark edemiyoruz. Gözümüzü bir gün ağrıyıp 3 gün kapanmadan fark edemiyoruz. Dişimizi içeriden bir ağrı gelmeden fark edemiyoruz. Allah Allah. Bakın ayet ne diyor biliyor musunuz? Ve emmâ bi nimeti rabbike fehaddis. Ne diyor biliyor musun? O zaman Rabbinin nimetlerini an. Buna tahdisi nimet deniyor. Ne diyor buna? Tahdisi nimet. Peki tahdisi nimet için yani nimetleri anabilmek için önce ne lazım? Nimetin farkına varmak lazım. Biz elsiz birini görmediğimizde elimizin farkına varamıyoruz. Allah Allah. Allah Azze ve Celle hastalıkla dalağı almadıktan sonra dalağın farkına varamıyoruz. Ciğerden kan çıkmadıktan sonra ciğerin farkına varamıyoruz. O zaman bizde problem var arkadaş. Problem var. Biz kainatı okuyup bunları şükretme dersini bilmiyoruz demek. Geçen bir arkadaş dedi ya dedi Allah dedi beni seviyor mu dedi gerçekten. Bakın söylediği var ya inanılmaz bir nimet. Dedim ki anan seni seviyor mu dedim. Sevmez mi ya can verir dedim. Dedim ki annen kadar Allah'ı da tanısaydın dedim Allah'ın seni ne kadar seveceğini bilirdin. Senin annen seni sevmeyi, senin için canını vermeyi yani bu duyguyu nereden çalışmış almış? Hiçbir yerden. Nereden öğrenmiş? Hiçbir yerden.
Hangi marketten almış? Hiçbir yerden. Annenin içine bu programı biri yüklemiş. Annenin içine seni deli gibi sevme programını yükleyen seni sonsuz seviyor demektir. Şimdi sen annenden bunun farkına varabilecek tevhid dersini almazsan neye şükredeceksin? Şükür bu değil, şükür bu değil. Şükür fıtri bir şekilde. Diline çay değdiğinde ya Rab, dili yaratan sen, çayı yaratan sen. Bunu içebileyim diye kainata dedince masraf yapan yine sen. Ben nasıl anmayayım seni? Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Hani'nin evinde kaylule yapıyor. Öğle uykusu kısa. Birden uyanıyor böyle. Ya Ümmü Hani diyor, yiyecek bir şey var mı evde? Diyor ki ya Resulallah sirke var diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ekmeği alıyor, sirkeye banıyor, yiyor ve şöyle bir hadis var bak. Sirke ne güzel bir rızıktır. Bak ya Resulallah, asıl güzel olan senin her şeye şükredebilmen. Hele bizim gibi nankörlere bu öğretiyi verebilmek adına. Asıl güzel olan sirkeden ziyade senin her yerde Rabbini anabilmen. Hepsinin tamamını onun verebildiğini bu kadar ayan beyan bizden vazgeçmeyerek bizi öğretebilmen. Hadis var biliyor musunuz böyle? Sirke ne güzel rızıktır diye. Neden olmuş biliyor musunuz? Her şeye şükrettiğinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efela ekûnü abden şekûr. Ben şükreden bir kul olmayayım. Allah. Hazreti Ömer Efendimiz vefat edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Abbas onu rüyasında görmeyi çok niyaz ediyor. 6 ay sonra rüyasına giriyor. 6 ay. Hazreti Abbas diyor ki ya Ömer neden bu kadar geciktin diyor. Ya nasıl bir dostlukları varsa demek ki Hazreti Ömer'le Hazreti Abbas'ın, Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası. Diyor ki sorgun bu kadar uzun geçti diyor. Diğer soru ne olacak? Sahabenin şuuru hep ahiret. Diyor ki peki seni kurtaran ne oldu? Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki bir gün çocuğun birisinin elinde bir güvercin harap olmuştu. Çocuk yıpratmış. Birkaç para verip çocuğun elinden o güvercini kurtardım, bu affıma sebep oldu diyor. En küçük şeydi Allah Azze ve Celle dilerse ne kadar büyüyeceğini ve ne kadar büyütebileceğini Hazreti Ömer'in şu meselesi göstermiyor. 6 ayda hesap sürmüş. Demek ki her nimetin hesabı var. Haramların da azabı var. Hesaba tutulmayacağımız hiçbir şey yok. Yani şimdi kabirde gözümüzü açtığımızda ve hepimiz gireceğiz oraya, hepimiz. Sakın ölen komşunda takılma. Sen kabre gireceksin bizzat. Az önce derste şöyle yudumladığım çayda Allah Azze ve Celle çekip dese ki orada beni yad ettin mi dese, tahdisi nimet ettin mi dese, o nimeti benim verdiğimi fark ettin mi dese, bu hesaptan kalma ihtimalimiz var. Şu çay, bir yudum çay. Bir yudum çayda. Şükrün başka bir şekli de hizmete şükürdür. Benim hayatımda nimet olarak gördüğüm, azık olarak gördüğüm, rızık olarak gördüğüm en büyük şey iman hizmetindeki nimettir. Yani bir insanın birisine bir parça marifet katabilmesi, katabilmek için sahabe gibi mücadele edebilmesi, evini yurdunu terk edebilmesi benim için en büyük nimettir. O yüzden bence en büyük şükrü gerektiren mesele de hizmet etmektir. Veyahut birinin sana hizmet etmesidir. Yalnız şurayı iyi anlamak lazım. Hiç kimse sana hizmet etmeye mecbur değil. Hani bazıları böyle sizin gibi fedakar insanlar koşturuyor, mücadele ediyor, gecesini gündüzüne katıyor. Şehir şehir gidiyor, ülke ülke gidiyor, birilerine bir şeyler anlatıyor ya. Hiçbiriniz Allah hariç hiç kimseye bunu yapma mecburiyetinde değilsiniz. Madem hizmet eden insanların hiçbirisi hizmet etmek mecburiyetinde değil, kişiye bazlı yani Allah için mecbur, kişi bazlı mecbur değil. Demek ki bir insana gelen en küçük hizmete bile şükrederek karşılık vermek gerekir. Neden anlattım bunu? Bakın çok önemli bir mesele. Bence en büyük şükredilecek bir şey size hediye edilen arabalar değil, gömlekler değil. Bir insanın size yeni bir iş sahası açması değil, yeni bir ortaklık verebilmesi değil. Rabbini bir parça daha anlamana yarayabilecek şekilde iman meselesini anlatabiliyorsa inanın teşekkürü ve şükrü hak eden en büyük mesele budur. En büyük mesele budur. Şimdi buna şükrü de unutmamamız lazım. Yani buradayız yani biraz bilinç var demek ki hepimizde. O noktada en çok şükür gerektiren mesele bu. Bir gün bir olay yaşadım da bunu o yüzden burada zikrettim. Bir gün bir arkadaş vardı. Bakıyorum böyle manen iyi gitmiyor arkadaş. Çok da zeki bir adam yani. Çektim konuştum dedim bak kardeşim sen manevi cihette iyi gitmiyorsun yani. Okumanın şuyunu buyunu. Yani bu noktaları geri tutma dedim. Cevap olarak dedi ki abi filanca abi vardı benim okumalarımı o takip ediyordu dedi. Bizden bir arkadaş yani. Okumalarımı o takip ediyordu. O bir haftadır bana sormuyor. Benim kötü halimin sebebi odur dedi. Bak şimdi. Olay ne biliyor musunuz?
O okumalarımı takip etmiyor dediği adam dünyası açık. Kaç tane dükkanı var? Dükkanlarını şöyle itmiş hizmet için. Dükkanlarını itmiş şöyle. Hanımı hasta şehir şehir geziyor. Çünkü birilerinin ihtiyacı var imana. Ölmeden bu adamı anlatmam lazım diyor. Geceden sabahlara kadar yazıyor, çiziyor, hizmetle uğraşıyor. Çocuğunu göremiyor. Ben şahidim bunlara. Dünyayı böyle nicelerinden fazla tesbih gibi çevirebilecek bir iktidarı varken bunları umursamıyor. Gidiyor kardeşlerle ilgileniyor. Aman onların bakımını yapayım, aman onları şöyle yapayım diyor. Sabahtan akşama kadar telefonda onlarca belki yüzlerce ve malumunuz bazıları çok zahmetli insanlarla uğraşıyor. Aman diyor bu adamın bir namazına vesile olayım diye. Bu adam bu kadar işi yaparken beyefendinin bir hafta okumasını sormamış da okumalar bu yüzden gecikmiş, manevi altyapısı onun yüzünden çökmüş. Şimdi bu adam sana hizmet etmeye mecbur değil. Sen meseleyi çok yanlış yapmışsın yani. Bu adam Allah'ın rızasını kazanmaya talip. Bu arada da gelip seninle ilgileniyor. Böyle bir nimet senin önüne düştüğü için yatıp kalkıp şükretmen gerek. Demek ki hizmet, şükrü hak eden en büyük meselelerden bir tanesidir. Şükürle ilgili bir mesele daha var. Utanılası şükür. Geliyor mu aklınıza bir şey? Utanılası şükür. Bir yerde bir musibeti amme yaşandı diyelim. Deprem oldu, musibet oldu, Covid oldu, başka bir şey oldu. Etrafımızda sevdiklerimiz, başka insanlar, konu komşu kırıldı diye düşünelim. O esnada bir tanesi olan bunlara oldu da şükür bana bir şey olmadı dese bu da utanılacak bir şükürdür. Neden? Çünkü Müslümanlık gerektirir ki ateş nereye düşerse düşsün ben de yanarım. Bu da utanması kurnaz şükürdür. Bir yerde bir musibeti amme olacak. Orada o onlara oldu da ben buradan yırttım babında bir niyet geçireceksin. Bir niyet inhirafı yaşayacaksın. Güya buna şükredeceksin. Bu da utanılası şükürdür. Vücutta parmak ağrısa bütün vücudu rahatsız eder mi? Eder. Neden? Çünkü o vücuttandır. Demek ki sen o Müslümanın vücudundan olamamışsın ki onun parmağına üzülemiyorsun. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musunuz? Men lem yehtemme bi emril müslimine feleyse minhum. Müslümanın derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. Kaybetmiştir. Böyle bir ticareti kaybetmiştir. Onlara yardım et diye verilen kabiliyetlerini kullanmamış, tefessüh etmiştir. Çürütmüştür. Allah Allah. Meseleler ne kadar iç içe görüyor musunuz? Bu altyapılar olmayınca hastalık geliyor. Dalağım, böbreğim, ciğerim, kaşım, gözüm de benim zannediyorum şekva başlıyor. Yani bir insanın kaşı gözü ağrıdığında şikayet etme deyince iş çözülmüyor. Her birisi bir altyapıya vabeste. Demek ki hastalık gelince şekva etmemek için bu şükür meselesinin altyapılarını evvelden oluşturmak şarttır. Buna iman dersi deniyor. Mekke döneminde sahabe efendilerimiz bunların derslerini almışlar. Şükür nedir, sabır nedir, şirk nedir, tevhid nedir bu dersleri almışlar işte. Buyurun devam edelim. Sen kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Bir daha okusana, çok önemli bu cümle. Sen kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Birincideki şikayeti benim hakkım yeniyordu. İkincideki şikayeti de şu. Tamam hakkım yenmiyor mu? O zaman ben de benden iyilere bakarım. Onlara veriliyor da bana niye verilmiyor derim. Anladınız mı? İki çeşit şikayet var derste. Birinci şikayet neydi? Benim hakkım yeniyor. İkinci şikayette anladı hakkının yenmediğini. Bu sefer ne diyor? Tamam benim hakkım yenmiyor da bunlara daha iyi veriliyor. Bana niye verilmiyor? Gene aslında aynı şeyi söylüyor ama farklı bir dilde söylüyor. Olayı anlıyorsunuz değil mi? Allah Allah. Üstad Hazretleri burada da bir hakim gibi bunun cevabını verecek. Allah Allah. Çok enteresan mesele. Buyurun. Belki sen kendinden sıhhat noktasında aşağı derecelerde bulunan bir çare hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa iki gözü de olmayan amalara bak, Allah'a şükret. Cümleyi yakaladınız mı? Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Cümleye bak ya. Hayat değiştirir hayat. İnsanı ipten alır bu cümle ya. Bir arkadaş geldi, mutsuzum, biteyim, yeter artık dedi. Dedim ki sana Kur'an'ın formülünü söyleyeyim mi dedim. Söyle dedi. Dedim ki senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Mutluluğun tek ama tek formülü. Dünya cihetinde birisi senden aşağıdaysa ona bak. İman, amel ve ilim cihetinde de birisi senden yukarıdaysa ona bak. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak.
Dünyada çıldırmak ister misiniz? Tam tersini yapın. Bir insan dünyada çıldırmak istiyorum diyorsa, senin elin kırıkken sağlam ellere bak. Tam tersini yap. Tam tersini. Bir insanı çıldırtır. Gez gün boyu sağda solda, gez Instagram'da. Lüks hayatlara bak dur. Kendine geldiğinde ne yapacaksın biliyor musun? Evine lanet edeceksin. Bak sabahtan beri şükür dersi aldık, konu şimdi tam dersi yok. Evine lanet edeceksin. Diyeceksin ki lanet olsun böyle ev, adama bak bilmem nerede oturuyor. Öyle oluyor değil mi? Bir yerden bir yere seni götürmeye vasıta olan arabana lanet edeceksin. Adama bak egzozu nasıl bağırttırıyor, bana bu lanet araba denk geldi diyeceksin. Hele bir de o videoları izledikten sonra araba bozulursa. Bir şey söyleyeyim mi? Eşine lanet edeceksin, eşine. Affedersiniz, kaşlar gözler durmazsa, nefis hırs ile coşar giderse, evinde 20 yıl kahrını çeken hayat arkadaşına lanet edeceksin. Biz sahadayız, biz görüyoruz bunları, biliyor musunuz? Olmaz işler yapıyor. Ve diyoruz ki hangisi şu abla kadar senin kahrını çekmiş? Hangisi çeker? Nasıl tevessül ediyorsun böyle yollara diyoruz. Neden ediyor biliyor musunuz? Bu yüzden ediyor. Dünyada çıldırmak istiyorsanız eliniz kırıkken sapasağlam kollu adamlara nazar edin. Dünyada çıldırmanın yoludur. Velev diyelim hırs damarına yakalandın. Doymuyorsun bir türlü. Deniz suyu gibi. Susadın, deniz suyunu içtin, tuzlu suyu içtikçe daha çok susadın değil mi? Daha çok susadım, yine içtim. İçtikçe daha çok susadım. Çatlayıp gideceksin en son. Diyelim ki doymadın. İstediğin üst hayat sana verildi. Tamam mı? Kötü bir evde oturuyordun. Lüks ev verildi. Araban yoktu, araba verildi. Verildi. Sonra ne isteyeceğini zannediyorsun? Ne isteyecek? Daha üstü yok mu? O zaman bu denklemde şükredemezsin ki. Neden? Çünkü her şeyin daha üstü var. Ve daha üstü olanların birçokları zaten bu hayattan ya bu murat değilmiş, bu lezzet değilmiş diye denedikten sonra anlıyorlar. Allah Allah. Ve biliyor musunuz bak çok enteresan bir mesele var. Allah Azze ve Celle bazılarına dünya malını vermiyor, yedirmiyor. Bazılarına da malı veriyor, yanına bir de hırs veriyor, gene yedirmiyor. Üstad Hazretleri diyor ki bunlar dünyayı da beceremiyor diyor. Yani bazıları biriktirmekten malını yiyemiyor. Ya geçenlerde bir tanıdık var. Konu anlaşılsın diye söylüyorum. Durumu çok iyi. Çok ama. Bir tane jipi var. Bu jipin 100.000'de trigel kayışı gibi demiri varmış. O değişecekmiş. Zinciri bir şey işte. Bir baktım böyle birkaç gün boyunca binmedi jipe. Ya bu niye binilmiyor dedim. Merak ettim. Dedi ki onun dedi zincir vakti geldi dedi. Şimdi Türkiye'den alırsam dedi. Rakamları bilmiyorum sallıyorum. Hadi 10.000 lira dedi. Almanya'ya gideceğim öbür ay diyor. Oradan aldıracağım işte. Türkiye'de 10.000 olan orada 5.000 diyor. Bir de oradan önden aldıracağım ki kardeşime ödeteyim diyor. 10.000 cepte diyor. Ya şimdi ya sen o jepe niye biniyorsun o zaman? Ya şimdi bu kadar varlığın içerisinde. Bak mesela ben ehli dünya olsaydım. Bu varlık bende olsaydı. Ben o jipi satma zahmetine girmezdim. Tekmeyi vururdum, derdim ki götürün bu jipi benim karşımdan. Yeni jip getirin ama getirirken imza zahmetine bile sokarsanız kavga ederim sizinle derdim. Öyle kavga ederdim. Dünya var, dünyayı da yaşamayı bilmiyor. Şaka gibi değil mi? Geçen yine dünyası başarılarla geçmiş birisiyle oturduk. O da aynı şekilde yani. Dünya cihetinde çok güçlü birisi. Ne yapıyorsun şimdi dedim. İşte yanındakiler de diyor abi emeklilik yaşın geldi falan. Olamam dedi emeklilik çünkü evde sıkılıyorum dedi. Ne yaptın dedim. Dönüm bahçe aldım dedi. O bahçenin bakımlarını yapıyorum dedi. Bir gün bahçenin bakımlarını yaparken dedi işte filanca bir yerde. Onun deposuna bunun elemanı ağzında cuvarayla girmiş. O duman da onlara değince bu ayar olmuş, onu da kovmuş. Şimdi bahçenin bütün işlerini kendi yapıyor. Ya şimdi ama bunun için para kazanmaz ki yani. Yıllık yiyeceğim 1 kilo zaten. Bu kadar zahmetli değil sanki dünyanın denklemi değil mi? Şimdi az önce mesela yemek yedik. Yumruk kadar mide doldu. Şimdi altın getirseler kemirebilir misin? Yok. Biz tokuz. Affedersiniz. Mesela Allah razı olsun arkadaş çay getirmiş. Hadi 2 bardak daha içtim. Sonra abime semaverde vereyim. Ne yapayım semaveri mi kemireyim yani? Yok 3 bardak işte. 4 bardak. Şimdi mesela bir tane gömlek giydik. Hadi 5 tane de bavulda var diyelim. Sonra mesela aynı anda 20 tane mi giyebileceğim? Bir tane saat taktın. Sonra hadi aldık yani o arzu ettiğimiz dünya malını aldık. Doymuyoruz hırs damarıyla. Ver. Şimdi mesela ben müdakkik bir insanım. Sen de öylesin herhalde değil mi Fatih abi? Mesela eve girince bir düzen.
Ofise gidince bir düzen, işe gidince bir düzen. Ben de öyleyim. Şimdi eve gidince zaman kaybetmemem lazım. Çünkü kendime göre daha önemli bir şey var yani. Birine bir şey anlatırım, giderim birisini ziyaret. Benim için daha önemli bir şey var. Şimdi ben o yüzden eve gidince her şeyin yeri belli olsun ki hani zaman kaybetmeyeyim diye. Böyle takıntı olarak düşünmeyin. Zaman tasarrufu yapmak istiyorum. Şimdi benim 27 tane evim olsa, kafama göre istediğimde de kalabilsem. Fön makinesi onda kaldı. Diş fırçası öbüründe kaldı. Lan kulak çöpünü 17. evden. Ya bu zahmet zaten, bu nimet değil ki yani. Dünya belli başlı noktalarda yaşamak için çok değer bir seviyede değil mi? Hele bizim gibiler için yani. Yok, şükredemiyoruz. Çıkarıyoruz tırnaklarımızı. Neden biliyor musunuz? Elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Kesilmiş elleri göremediğimizden dolayı bir türlü nimetlere şükredemiyoruz. Arabamız eski diye üzülüyoruz, vaveyla ediyoruz. Ayak parmağını kıpırdatabilmek için acem mülkü feda edebilecek adamlar var, biliyor musunuz? O bindiğin arabaya şükredemedin diye trafikte tanımadığın bir insanın 7 sülalesine küfür ediyorsun, ahirette hesabını vereceksin. 3 dakika bekletti diye. 3 dakika beklemeye niye çıldırıyorsun? Ne ayağına ne arabaya şükredemediğinden dolayı. Her şey senin hakkın zannediyorsun. Ayağının parmağını oynatsa acem mülkü feda edecek adamlar var. Bizim bir arkadaş var. Uretra darlığı geçiriyor. Duymuş muydunuz? Affedersiniz, mesane şişiyor. İdrar yaptığınız mesane şişiyor. Bir anda şişiyor. Bir anda götürüyorlar. Doktor diyor ki bu mesane patlayacak diyor. Onun mesanenin olan yeri vücudun üstünden deliyor. İdrarı boşaltıyor. Şimdi bir insan idrarın bile çıkışını, affedersiniz, şükretmesi gerekiyor mu, gerekmiyor? Hani tuvalet için dualar var değil mi? Tuvalete girme duası, edebi, ahlakı, çıkışı için var. Niye var anlıyor musunuz? O senin küçümsediğin midede biraz problem olunca. Bağırsaklar bir düğümlendiğinde, mesane bir şiştiğinde, Allah da çık emrini vermezse oradakilere, en aciz gördüğün adamdan daha aciz kıvranacaksın. İnanın, çok affedersiniz, yani meseleyi en alt seviyeden tutmaya çalışıyorum. Girdiğimiz ve çıktığımız tuvalet binler şükür istiyor mu istemiyorum. İlla başımıza gelince mi yani? Şükretmek için illa Suriye çadırındaki kardeşlerimizin ahvalini mi yaşamamız gerekiyor? Bak şimdi çocukla bir olay yaşansa değil mi? Çocuk başlar şükürsüzlükten, belki baba bu oyuncak nasıl oyuncak, bu yatak nasıl yatak diye. Baba başlar çocuğa şükretmediğinden, sen de bir ağzın susmuyor yeter be oğlan diye. İdlib'de çadırlar kuruluyor. Bir de sel basıyor. Allah Azze ve Celle'nin imtihanı işte. Bir anne düşünün şimdi, bu halde bir anne düşünün. Çocuk için ne verir anne? İlk canını verir. Sonra da neyi varsa onu verir. Çadırın içine yağmur basmış, sırılsıklam, ne eşya ne battaniye, hiçbir şey. Çadırın içinden toprağı ite ite bir yerde şöyle biraz yükseklik yapmış. Çocuklar da şöyle bükülmüş, suyun içinde yatıp boğulmayayım diye o ıslak toprağın üstünde uyuyorlar. Şimdi bizim şükürsüzlüğümüzün sebebi günlük bize böyle bir hayat vermediğinden dolayı mı? Bizi İdlib'de bir çadırda yaratmadığından dolayı mı biz şükredemiyoruz? Yattığımız yatakta, çok affedersiniz, hiç Allah'ı zikretmeden şöyle yayılıp yatıyoruz. Sabah da uyanayım da bilmem nereye gideyim. O yatmanın ve yatağın şükrü olmayacak mı yani? Tahdisi nimet sıfır. Yatak bile şükür istiyor. Yatakta yastık da var değil mi? Bak o anne ya, anne. Mahvoluyordur, perişan oluyordur ya. Uykusuz kalıyordur, çocuğu toprağın üstünde yatırıyor diye. Senin elinin değdiği yastık bile şükür istiyor. Şimdi anladınız mı? Efela ekûne abden şekûra. Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Bu kadar nimete nasıl şükredilmeyecek? Nasıl edilmeyecek yani? O kuru bir battaniyenin hayalini kuruyor. Sen evde mobilya takımı için hanımla kavga edip duruyorsun. Şimdi böyle şükürsüz bir evde nerede bereket olacak? Allah ne verdiyse, ben sebeplere başvurduktan sonra Allah ne verdiyse Allah'ın takdiri odur diyecek kadar da imanımız yok mu yani? Bu kadar da mı imanımız yok? Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Biz Bosna Hersek'e gittik. Savaş izlerini ziyarete gittik oraya. Orada zaten katliamları biliyorsunuz. Srebrenica katliamları vesaire. Orada bir anlattılar bize. Diyor ki Bosna Savaşı'nda diyor Türkiye'ye fetva yağdı diyor. Fetva neymiş biliyor musunuz? Biz bu çocukları doğuralım mı aldıralım mıymış? Savaşta birilerinin öldürülmesini köşeye bırak. O kadar çok hanıma tecavüz etmişler ki biz bu çocukları aldıralım mı doğuralım mı diye Türkiye'ye o dönem fetva yağmış ya. Öyle bir süreçte bir çocuğunun edeceği duayı düşünün. Allah'ım ne olur bari bugün anneme dokunmasınlar. Anamız rahat, babamız rahat evde.
Bazen biraz öksürüyor, bazen biraz aksırıyor. Şimdi bu şükretmeye değer bir şey değil mi yani? Biz zannediyoruz ki haşa, haşa, haşa Allah'la ortaklığımız var da beden de benim hakkım, iş de benim hakkım, göz de benim hakkım, çocuk da benim hakkım, hiçbir şey senin hakkın değil. Kirli bir sudan yoktan yere sana bu kadar nimetleri verdi. Şükredemiyoruz, verilenlere şükredemiyoruz, elimizdekilere şükredemiyoruz. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Bir insanı dünyada mutlu edecek tek formül budur. Çıldırtacak formül lazım mı? Senin elin kırık ise sağlam ellere bak. O da bu dünyada çıldırmanın formülü. Yani bir fark etsek çıldıracağız. Allah'ın bize verdiği nimetleri bir fark etsek. Eve gittiğinde çocuğu kendi malımız değil de Allah verdi diye bilebilsek. Şöyle bir aynada saçı tararken ya Rab bu saçları an ve an yaratıp çıkaran sensin diyebilsek. Şöyle elimize dokundurduğumuzda bu içeride böbrek, dalak ne varsa ya Rab an ve an çalıştıran sensin diye bir bilebilsek. Ya vücuttaki fonksiyonları an ve an yani. Ya Rab haşa haşa ne zorunluluğum var ya. Ben kimim ki sen benimle ilgileneceksin? Kimim ya? Ben kimim ki sen beni muhatap alıyorsun da benimle ilgileniyorsun? Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğü buradan bile belli değil mi ya? Geçen Almanya'ya gittik. Bir arkadaş dedi ki tiroidden hastalığım var dedi. Az mı çalışıyor dedim, az çalışıyor dedi. Dedim ki sen yataktan kalkamıyorsun, halsizlik, bitkinlik. Evet aynen öyle. Şimdi bu tiroid de tiroid hormonu üretiyor. Tiroid hormonları da vücutta biriktirilmiyor. Proteine bağlı geziyor. Proteini tutuyor ki böyle bir olay olduğu anda hemen vücuda gireyim, müdahale edeyim. Bu tiroid fazla salgılanırsa vücut böyle hızlı çalışıyor, hızlı terliyorsun, az uyuyorsun, panik oluyorsun. Az çalıştığında da zıttı oluyor. Kalkamıyorsun, kilo alıyorsun, anladın mı? Böyle kalktığında yorgun dayak yemiş gibi. An ve an proteinlere tutulu çalışan tiroid hormonunu Allah Azze ve Celle sana armağan etmese yoktan hiçbir mecburiyeti yok. Var mı mecburiyeti? Hiçbir mecburiyeti yok. An ve an bunu çalıştırmasa acaba kaç saniye daha nefes alabileceğiz? Kaç saniyede? Böyle an ve an seninle ilgilenen bir Allah. Kebabı önüne parayla getiren ustadan kıymetsiz mi ki ona teşekkür ediyorsun da Allah bir türlü şükretmeyi öğrenemiyorsun. Farkında mısınız? Bizim temel hastalığımız ortaya çıkıyor. Şükürsüzlük hastalığı. Nimetlerin farkına varamayınca sahibini bulamazsın. İlk önce farkına varmak. Sen nimetin farkına elinden gidince varabildiğinden dolayı da Allah zulmetmek için değil farkına var diye sana hastalık nasip ediyor. O nimetin farkına var, şükrünü et ki ahiretin de sonsuzunda heba olmasın. İki şekvanın da cevabı. Anlıyorsunuz değil mi? Birincisi neydi şekva? Hakkım yeniyor. İkincisi hakkım yenmiyorsa da bunlara vermiş de haşa bana neden vermiyor? İkisinin sebebi de şükürsüzlük hastalığı çıktı. Devam edelim mi? Buyurun. Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şekva etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükretsin. Nimet cihetiyle baksan her zaman daha üstü var. Şükretmek mümkün değil. Neyi elde etsek üstü yok? Öyle bir şey yok. Hepsinin üstü var. İşte şükretmenin formülü elin kırık ise kesilmiş ellere bak. O kadar şikayet ediyoruz ki. Kusura bakmazsanız bir ticaret yapan arkadaşla da oturduğunuzda ya ben de yıllardır konuşuyorum ama hala 10 numara arabaya biniyorum. Duydunuz mu böyle bir şey? Vallahi yıllardır da şikayet ediyorum ama evimde de her gün süt içiyorum, su içiyorum. Bunlar efsane nimetler ha. Efsane nimetler yani. Şu an içimizde atlet var yani. Allah bunu alabilmeyi nasip etmiş. Bu efsane bir nimet yani. Kahvaltıda peynir, yumurta bak. Bunlar efsane nimetler. Yani bunlar böyle meccanen önümüze çok fazla verildi diye bunlar kıymetsiz nimetler mi yani? Su ya. Yani illa Afrika'da mı gözümüzü açalım suya da şükredebilmek için? Hazır verilince şükredemiyor muyuz yani? Bu kabiliyeti geliştirebilmek için iman dersi şart. Altyapı olmadığından dile bunlar dökülmüyor bir türlü. Altyapı problemimiz var. İman dersi problemimiz var. Şükür şükredeyim denilince olan bir şey değil. İçeri iman dolunca gayri iradi bir şekilde ortaya çıkan bir şey. İçeride imanla doluyor. Allah'ı buluyorsun ve Allah'ı biliyorsun, tanıyorsun yani. Daha sonra bu kadar nimeti nasıl bana verdin ya Rabbi diye hayret ve muhabbetle şükretmeye başlıyorsun. Şükür altyapı isteyen bir şey. Şükredilmeyen her bir nimet benim esmalarımın üstünü örttünüz diye küfür olarak ahirette bizden sorulabilir. Küfür bu demek. Ne demek küfür? Örtmek demek. Çay getiren adama minnet borcunu ödeyeyim diye, aman yarın da çay getirsin diye 10 tane teşekkür et. Bir de ortamlarda övülür ya böyle, bu abim de bana bir çay getirir. Niye? Yarın da getirsin diye. Çayı getiren adamı getiren Allah'ı hiç sen yad etme. Oldu mu şimdi? Hastalık değil mi yani? Allah Allah.
Buyurun devam edelim. Bu sır bazı risalelerde bir temsille izah edilmiş. Şimdi Üstad Hazretleri çok enteresan bir örnekle bu meseleyi anlatıyor. Buyurun. İcmali şudur ki, bir zat bir biçareyi bir minarenin başına çıkarıyor. Örnekleyelim. Bir insan var, minarenin sahibi. Yanında da bir gariban var, yukarı çıkaracak. Minarede basamaklar olur. Ana konu burası. Minarede ne olur? Basamaklar. Yani bunu mertebe gibi düşüneceğiz. Buyurun devam edelim. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan, birer hediye veriyor. Bir basamak çıktı mı? Buyur şuradan su iç diyor minarenin sahibi. Bir basamak daha kebap veriyor, bir basamak tantuni veriyor, bir basamak kerebiç veriyor. Bir basamak daha çıkıyor, el veriyor, bir basamak daha çıkıyor, ayak veriyor. Hediyeye boğuyor onu. Buyurun. Tam minarenin başında da en büyük bir hediyeyi veriyor. Evet. O mütenevvi hediyelere karşı O çeşit çeşit hediyelere karşı ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde siz bana çay ikram etseniz, bir anda masadan kalkıp gitsem ne dersiniz? Ya Allah Allah, insan bir teşekkür eder dersiniz ya. Gitsek bir yerlerde yemek yesek, bir anda masadan kalkıp gitsem sanki yalnızmışım gibi. Ne düşünürsünüz? Allah Allah, insan bir eline sağlık der ya. Senin bekleme duygunun merkezi nereden geldi? Sen bir şey yaptığında neden beklentiye giriyorsun? Bu duygu nereden geldi? Bu duygu eşşekur olan Allah'ın her meselede nasıl şükür beklediğini anla diye sana verildi. Sen birine bir ikramda bulunduğunda teşekkür etmeyip birden kalkıp gitsen neden darılıyorsan bu duygu Allah'ın izzetine şükürsüzlük nasıl dokunuyor onu anlatmak için verildi. Anladın mı? Yoksa bizi biri kırsa ne yani? Neyimiz var? Cennetin mi var, cehennemin mi var? Bu duyguların önemi yok. Bu duygular Allah'ı tanımaya vesile olunca çok kıymetli. Senin kibrini besleyince değil. Anlaşıldı mı? Çok ince mesele ya. Çok ince mesele. Evet, örnek devam. Minare var. Minare sahibi var. Yanında da bir garibanı almış, çıkarıyor basamakları. Her basamakta da hediye veriyor ve bir teşekkür istiyor. Buyurun. o hırçın adam bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup veyahut hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar. Keşke bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım. Doymuyor görüyorsunuz. Başka bir şey istiyor. Evet. Niçin o dağ gibi veyahut öteki minare gibi çok yüksek değil deyip şekvaya bak. Neden ötekinin minaresi gibi değil? Bak bak, komşu komşu. Allah Allah. Evet. Ne kadar bir küfranı nimettir, bir haksızlıktır. Şimdi olaya bak ya. Şimdi anam bir gün hasta düşse. Anam ya. Bak, belki de en büyük ortak özelliklerimizden biri de hepimizin annesi değil mi? Şefkat kahramanı ya, öyle mi? Şimdi o ana bir gün hasta düşse, desem ki ya ana bir çay getir. Vallahi evladım kalkamıyorum dese. Ben de desem ki püh, senin gibi kadın mı olur, haşa estağfurullah. Onu diyene alem püh der mi demez mi? Onca yıl uyumamış, yemek yememiş, senin peşinden koşmuş bir anne. Bir gün hasta olup sana vermediğinde ne hissettiğini düşün. Şimdi Allah Azze ve Celle bunca şükredilecek nimeti vermiş. Sen benim böbreğimi haşa niye ağrıtıyorsun dediğindeki edepsizliği düşün. Şimdi şey diye geçiyor yani ifadelerde. Nimet şükür görmezse gider. Neden böyle biliyor musunuz? Şimdi dışarıda durumu olmayan bir dilenci gelse şöyle dese ki ya işte abi durumumuz yok falan diye. Sen de ona çıkarsan böyle bir şey versen. O da dese ki hayırdır ya bu paramı dese, bir de sana hesap sorsa ne yaparsın? Verdiğini de elinden çeker alırsın. Senin burada onun memnun olmaması neden izzetine dokunuyor? Meccanen verdiğin için. Yani çalıştıdan verdin? Yok. Bir iş yaptı mı verdin? Yok. Karşılıksız verdin. Peki senin yaratılman ne yaptın da yarattı? Karşılıksız. Senin karşılıksız verdiğin paradaki böyle üslupsuz bir tavır neden ağrına dokunuyorsa, meccanen karşılıksız yaratılan bir insanın terbiyesizliği de Allah Azze ve Celle'nin izzetine o yüzden dokunuyor. Allah Allah. Baştan anlatayım mı olayı? Minarenin sahibi bir adam var. Yanında da gariban birisi var. Minarenin basamaklarını çıkarıyor. Her basamakta da bir hediye, bir ikramda bulunuyor. Ama adamın kafada geçen başka bir şey. Ne diyor? Ya daha uzun olsaydı, daha yukarı çıkarsaydı, şu minare gibi yapsaydı da bana daha çok ikram verseydi. Yani verdiklerine teşekkür beklenirken vermediklerine Allah Allah. İsyan başlıyor. Şimdi basamakları saymaya başlayacak. O minare neymiş? O basamaklar neymiş? Varlık alemine çıkış o basamaklar. Seni taş etmemiş diyecek, bitki etmemiş diyecek, hayvan etmemiş diyecek, insan etmiş diyecek. Buyurun. Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip Çıktım bir basamak. Varlık alemi.
taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak, insan olup, Bak. Olayı anladınız mı? Basamaklar neymiş? Hiç hakkı yokken varlık alemine çıkardı. Taş etmedi, bitki etmedi, hayvan etmedi. İnsan etti. Allah Allah. Şimdi bir gün birisi dedi ki, ben dedi abi, bizim amcaoğlu var dedi işte. Zamanında klasik olay var ya, arsa ona kalmış, babamın hakkıymış falan. Böyle bir şeyler anlattı, en son dedi ki ben dedi amcaoğlum gibi dedi zengin olamadığım için çok üzülüyorum dedi. Ben de dedim ki amcanın oğlu için zengin olamadığına üzülme ama inek değil de insan olduğuna sevinme dedim. Şimdi dışarıda bir ineği yoktan yere inek yaratmış. Beni de yoktan karşılıksız bir şekilde insan yaratmış. Ne farkım var da inek değil de insan yaratmış. Varlık alemini almış. Taş etmemiş, bitki etmemiş. Affedersiniz hayvan etmemiş, insan etmiş. Şimdi bunların her birisine yad edip şükretmek dururken neden insan yarattı da şunun gibi şu marka arabası olan insan olarak beni yaratmadı desek minare sahibi ne düşünür sizce? Allah Allah. Pis bir sudan yaratıyor. Sonra bir çiğnemlik et yaratıyor. Sonra bir kemiğe tutturuyor. Daha sonra ona bir elbise giydiriyor. Sonra organlarını yaratıyor. Sonra ruh üflüyor. Daha sonra onu büyütüyor ve hayatında sayamayacağı kadar nimetler veriyor. Ve kişi bu kadar nimetlerin içerisinde o nimet vereni hatırlamazsa insandan hala nankör var mı yok mu? Ayet diyor. Ne diyor? İnnehu kâne zelûmen cehûlâ. Biliyor musunuz bu ayet? Muhakkak ki insan zalimdir, cahildir. Niye? Verilenlere şükredilmediğinde. Allah Allah. Şimdi mesela ben bu yaşımda öğrensem ki hayatımdaki her şeyi Almanya'dan bir amcam vermiş benim. Okul taksitim vardı, amcan ödedi. Evim var, amcan aldı. Arabam var, amcan aldı. Babamın şuyu vardı, onu da amcan aldı. Bir öğreniyorum ki evdeki çatal bıçak takımına kadar hep amcam yollamış. 35 yaşında öğrendiğimi düşün. Daha sonra da haber geliyor. Bir hafta sonra amcan Avrupa'dan seni ziyarete gelecek. Şimdi bir insan o amcayı karşılamak için, görüşmek için çıldırır mı, çıldırmaz mı? Bana bu kadar ikramda bulunan amcaya teşekkürümü sunabilmek için bir insan çıldırıyor da. Sana bu kadar nimeti veren Allah'a teşekkürlerini, şükürlerini onun istediği tarzda sunabilmek için bir insan şu kafayı secdeye eğemiyorsa dildeki şükrün hiçbir kıymeti yok. Çıldırır insan, çıldırır. Ya Rabbi şu acizliğimi sana sunayım. Bir sarayın sultanına ne versen memnun edersin? Hiçbir şey. Bütün mülk onun. Verdiğin mülk de onunsa eğer ona tek verebileceğin acizliğin ve onun emrinde ve itaatında olduğunu ona bildirmen olacaktır. Bunun adı da namazdır. Namaz ve bu acizliğin manası olmadan şu suyu ben Allah için verdim deyip bir de gururlanıyorsun ya. Bu su sendeyken kimindi? Allah'ındı. Verince kimin oldu? Gene Allah'ın oldu yani. Ya denklem de bilmiyoruz ha. Allah Allah. Onunkini ona veriyoruz. Namazdan da muaf olduğumuzu zannediyoruz. Subhanallah. Gerçekten insan zalim ve cahil. Allah bizi onlardan eylemesin. Buyurun devam edelim. Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir derece-i nimet kazandığı halde Bak bir de o insanı ne yapmış? Müslüman ya. İslam gibi bir nimet. Tarih görmüş mü ya? Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı bunun için. İslam nimeti için. Bu nimetle bizi Allah doyurdu ya. Bak görüyor musun olayı? Sen de o nimetin sahibinin gönderdiği Kur'an'ı bilme daha. Kur'an'ı, hadisi, sahabeyi bilmeden ne yapacaksın bu dünyada? Mesela. Diyoruz yani ya biz iman ettik falan. Bu Kur'an'ın neresinde ne geçiyor? Şimdi eczaneye gidince diyorum ki dişim ağrıyor şu ilacı ver. Kafam ağrıyor bu ilacı ver. Belim ağrıyor bu ilacı ver diyorum yani. Nerem ağrıyorsa o ilacı biliyorum ya. Şimdi benim kalbimin neresi ağrıyorsa Kur'an'ın hangi ilacı alacağını biliyor muyum ben? Şimdi biz zalim miyiz, cahil miyiz? Soruyorum size yani. Kur'an'ı bilmiyoruz. Sünneti bilmiyoruz. Onları bildikten sonra nasıl uygulanır diye sahabe hayatını da bilmiyoruz. Ama dükkandaki malları harfiyen biliyoruz. Kime tapıyoruz, kime şükrediyoruz? Sorumluyuz ha. Bizde sorun var yani. Ve buna tevhid denmiyor. Başka bir şey deniyor. Sıkıntı var yani. Şükrü anladın mı? Kainatın yaratılış amacı Kur'an içerisinde. Sen bunu vermeyip küçük şeylerle oyalandığında şükür olur mu sence? Olmaz değil mi? Bir adam sana kızını verse, evlendirse. Sen o kızına şöyle saygıyla, merhametle davranmadıktan sonra haşa estağfurullah ona zalimlik etsen ama eve güzel koltuk takımı alsan tatmin olur mu o adam? Ona zalimlik etsen, kalbini kırsan, ona yanlışlar yapsan ama televizyona en iyi marka alsan tatmin olur mu?
Asıl yapılacağı yapmadıktan sonra diğer yapılanlar haşa Allah kandırma çabası gibi. Şaka gibi değil mi? Kur'an'ın neresinde ne geçiyor bunu bilmiyoruz. Bunu bilmeye meyletsek, bunu bilmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bilmemiz gerektiği ve daha sonra nasıl Allah'ı razı ederim, yani bunu amele nasıl dökerim diye de sahabenin arkasından peşine takılma işine koyulacağız. Ama bunları bilmiyoruz. Şu ortaklığı büyüteyim, şu dükkanı büyüteyim, şu işi büyüteyim. Sen Kur'an'ı bildikten sonra bunları yapsan her biri akıl almaz, ahiret sermayesine dönecek. Ama hırs damarıyla bunları yapıyorsun. Ve yumruk kadar mide için yapıyorsun. Yumruk kadar. En sonunda gidiyorsun, trigel kayışını gidip Avrupa'dan alıyorsun. Daha ucuz olur diye. Bu mu ya? Bu mu yani? Dünya bu mu? He? Bu mu yani? Allah'ın hatırını şöyle köşeye itmemizin sebebi bu mu yani? Minarenin merdivenlerini göremememiz mi? Başkasının minaresi daha yüksek dememiz mi? Bu mu yani? Ne kadar ihtiyacımız var görüyor musun? Elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Hakikaten soruyorum yani vicdanlara. İşimiz mesleğimizin incelikleri kadar. İnce değil mi işlerimiz? O dişi yaparken milimlik değil mi hareketler? Kur'an'ı bilmiyorsak, ya biz kafa gitmemiş mi yani? Ha? Bu Kur'an niye indi? Niye? Yani Efendimiz ve sahabelere özel olarak mı yani? Haşa. Öyle mi? Doktor İkbal'e babası diyor ki, sen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inan ki Kur'an'ı değil, kendine inan Kur'an'ı oku diyor. Biliyor musun? Yok haşa. Bizim ihtiyaç yok. O diyor ki ben şükreden bir kul olmayayım mı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Biz şükretmek için kullanım kılavuzunu açmıyoruz. Şimdi bizde bir yerler yerinden oynamış mı oynamamış mı? Şimdi dersten çıkacağız, diyeceğiz ki Kur'an'ı bilmemiz lazım, Efendimiz'i bilmemiz lazım. Sahabeye benzememiz lazım. Bak sahabenin, şimdi adam bana diyor ki abi ne yapayım işimi azaltayım diyor. O senin ahiretin yanıyor, sen farkında mısın? Sende namaz yok, Kur'an yok. Ama diyor öyle yapılmış mı diyor, hani dünyayı da elde tutmak gerekmiyor mu diyor. Konu böyle riskliyse gerekmiyor. 120 sahabenin Arafat'ta 110 bini hicret etmiş. Olayı anlıyor musunuz? Yani senin o taptığın evi yurdu terk etmişler. 1. Habeşistan hicretinde hicret etmişler. İmanlarını sabit kılmışlar. Daha ön planda tutmuşlar. 2. Habeşistan hicretinde. Mekke'nin 5. ve 6. yılında. Yesrib'e hicret etmişler. Medine yapmışlar. Abdurrahman İbni Avf'ın serveti burada hepimizi toplasak kat kat çarpılır. O diyemez miydi yani ben de köşeden arada bir yardım kutusu göndereyim de ondan sonra ben bu mesuliyetlerden kurtulayım diye. Kandırıyoruz kendimizi. Ya o ayetteki zalim cahil olursak ne yapacağız ahirette? Kaç yıl daha yaşayacağız? Kaç tane daha hakkımız var? Şükredilmeyen bu kadar şeyle Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız? Hanımı razı etmek için kıvranan adam biliyorum. Çocuğunu razı etmek için 40 takla atan adam biliyorum. Aman iş ortağı darılıp sermayesini çekmesin diye halden hale giden adamlar biliyorum. Bu duygular Allah'a sun diye verilmedi mi sana? Nasıl şükrü olacak bunun? Ha? Korkuyoruz. Haf müşri olmuşuz. Dışarıdakilerden korktuğumuz kadar Allah'tan korkabilsek işleri çözeceğiz. Katarca elçisi var, bir gün kralın huzuruna gidiyor. Kral da bunun dediklerini beğenmiyor. Biraz daha devam edersen bu saatten sonra sana işkence edeceğim diyor kral. Bu da artık konuşmalarına elini ateşe sokarak devam ediyor. Böyle de işkence edemezsin diyor. Şu nefsimizi biraz yakabilsek ateşle dışarıdan korkumuz kalmayacak. Biraz yani biraz. Allah. Evet. Buyurun. Bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı veya sui ihtiyarıyla veya sui istimaliyle elinden kaçırdığı Bazen de o hastalık senin kötü kullanımından dolayı oluyor diyor. Yani sen sui ihtiyarın ile sağlığı elinden kaçırıyorsun diyor. Osmanlı'da bir insanın kendi suçundan dolayı dişi çürüse bir dönem buna ceza veriliyor. Allah Allah, diş benim değil mi? Hayır değil, emanetsin. Ecdat bunu çok iyi bilmiş ya. Ecdat çok iyi biliyor bunu. Bu yüzden bir insan ihmalinden diş çürüse döneminde ceza veriliyor. Bir sebebi de ecdat insana verilecek kıymeti de biliyor ve pısırık bir Müslüman istemiyor. Kendine bakacaksın, dik duracaksın, pısırık olmayacaksın. Şimdi bazen görüyoruz böyle şöyle duruluyor, boyunlar bükülmüş falan. Hazreti Ömer Efendimiz mescitte böyle adam gördüğünde değnekle düzeltiyor. Efendimiz sen böyle mi yapıyordu, dik dur diyor. Allah Allah, sağlığın kıymeti Müslümanlığı temsil edince var. Yoksa sağlık da başına bela olur gider. Bak olayın inceliklerine bak ya. Buyurun devam edelim. veyahut eli yetişmediği için şekva etmek, sabırsızlık göstermek, aman ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i ilahiyeyi tenkit etmek gibi bir halet, maddi hastalıktan daha musibetli, manevi bir hastalıktır. Asıl hastalık böbreğimizin, dalağımızın, belimizin biraz ağrıması mıymış? Hayır. Bunlardan dolayı
şikayet etmek bizim asıl hastalığımızmış. Şu risalede yazılan yer biraz kolunun ağrısı dinsin diye değil. Aman ruhun şekva ve şikayete yani şirke gitmesin diye. Asıl hastalık sana madden arız olan hastalık değil. Asıl hastalık şikayet. Allah Allah. Nimetlere şükretmeden ölüp gitmek. Asıl hastalık bu. İtalya'da 93 yaşında bir adam taburcu oluyor. Ciğer hastası. Oksijen veriyorlar. Günlük 300 lira oksijen bedeli hesap çıkarıyor hastane. Adam birden ağlamaya başlıyor. Adamı teselli etmeye başlıyorlar. Tamam yani 300 lira ödenir vesaire diye. Adam diyor ki hayır diyor, benim bunları ödemeye gücüm var diyor. Günlük siz oksijenin bedelini benden almışken 93 yıl meccanen karşılıksız Allah bana oksijen verdi. Ben de hiç onu hatırlayamadım, ben bunu alıyorum diyor adam. Allah Allah. İnan hikaye gibi gelmesin ha. Şu an burnundan giren oksijen var ya, Allah'ın hiçbir mecburiyeti yok sana vermeye. Hiç. Zerre kadar ya. Kırptığın göz kapağını Allah hareket ettirmese hiçbir mecburiyeti yok ya. Bunlara şükretmeyi bir öğrensek var ya. Allah Allah. Evet. Bir gün bir tanesi öyle diyor. Diyor ki ben, başına bir hastalık geliyor. Ben diyor bunu hak edecek ne yaptım diyor. Ben halbuki hayatım boyunca iyi bir insan olarak yaşadım. Bu cümleleri duyuyorsunuzdur aslında. Biraz fazla söylenen cümleler. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Halbuki ben iyi bir insandım. Ben bunu hak edecek ne yaptım diye düşünmesinin sebebi ne biliyor musun? Madem şu kadarcık şeyde hakkının yendiğini düşünüyorsan, kainat adedince sana masraf yapmış Allah Azze ve Celle'nin hakkı yenildiğinde, onun izzetine dokunulduğunda neler olacağını buyursan hesap. Bak bize verilen sinirlenme duyguları niye verilmiş? Allah Azze ve Celle'nin izzetine dokunulsa, şuunat-ı ilahi dediğimiz ilahi hallerin ne olacağını anlayacak bir numunecik olarak verilmiş. Allah Allah. Evet. Buyurun devam edelim. Kırılmış elle dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Yani bir insan şu manevi dersi almasa, hastalığından şikayet etse, dünyada da huzursuzlukları ve sancıları artacaktır. Ne gibi? Kırık elle dövüşmek gibi. Ne güzel metafor değil mi? Allah Allah. Şimdi sonunu çok dikkatli dinleyelim. Akıl odur ki ellezine izâ esâbethum musibetun gâlû inna lillahi ve inna ileyhi raciun. O kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız, dönüşümüz de ancak O'nadır derler. Bakara suresi. Sırrıyla teslim olup sabretsin, ta o hastalık vazifesini bitirsin, gitsin. Şimdi bu ayeti biz sadece cenazelerde kullanıyoruz ama inanın bu ayet o ayet değil. Bambaşka bir mesele var. Bu ayet Bakara 156'da geçiyor. Önce Bakara 155'teki ayeti okuyup buna bir anlamamız lazım. Bakara 155'te şöyle söylüyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sabredenler müjde. Şöyle diyor. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bir sonraki ayette Bakara 156'da da az önceki konuyu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler diyor. Bu ayet Medine'nin ilk dönemlerinde geliyor. Bizim cenazelerde kullandığımız ayet var ya, bir cenaze üzerine gelmiyor. Başka bir mesele. Medine'nin ilk dönemlerinde geliyor. Mekke'deki müşriklerin, Müslümanlar elinden kurtulmuş ama bu sefer Medine'deki putperestlere zulmüne maruz kalmış ve münafıkların sinsi oyunlarına. Çatışmalar başlamış, problemler başlamış Medine'de ve güç ile dayanabilecekleri mallarının, çocuklarının hepsi nerede? Hicret ettikleri için Mekke'de kalmış. Tam böyle bir zamanda, sahabenin en yorgun zamanında Allah Azze ve Celle onları bir uyarı babında ve imtihan olduğunu, yani bu dünya lezzet almak için değil. Bu dünya sizi imtihan etmek için mesajını sahabenin üstünden bize veriyor bize. Bunun için bizim sadece cenazelerde kullandığımız inne lillah ve inne ileyhi raciun ayeti aslında böyle bir mesele için hasıl olmuş. Ve bu ayet nasıl bir mesele biliyor musunuz? Şimdi bir insanın başına gelen musibetin çok geniş bir konteksi vardır. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bakın şöyle bir olayda anlıyoruz.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece evdeyken kandili sönüyor. Evde yanan ışığı sönüyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Buyurun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Çok güzel. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki inne lillah ve inne ileyhi raciun. Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah buna da mı bu ayeti söyleyeceksin? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor diyor ki mümine eziyet veren her şey musibet cinsindendir. En küçük musibette kendi dergahına gitmemizi ve en küçük musibette dahi kendisinin bizi bağışlayacağını Allah bildiriyor. Yani aslında bizim sadece cenazelerde kullandığımız ayet başa Allah'ı hatırlatmak için gelen en küçük çağrıda dahi vardır. Bakın Said İbni Cübeyr Efendimiz var tabiinden. Şöyle bir cümle söylüyor. Bu ayet için söylüyor bakın. Bu ümmete musibet zamanı öyle bir ikram yapıldı ki, bu ayeti kastediyor. Daha önceki peygamberlere bile verilmemişti. O ikram bu ayettir. Biz diğer peygamberlere verilmediğini de şuradan biliyoruz. Yakup peygamber canından çok sevdiği oğlu Yusuf'unu kaybettiğinde ya esafa ala Yusuf diyor. Yani ah içim acıdı ne yazık ki Yusuf gitti manasında. Ah canım Yusuf'un manasında bir cümle söylediğinden dolayı daha önceki peygamberlere bu ayetin verilmediğini anlıyoruz. Allah Allah, şu ayetlerin dersini alsak. Tevhid dersleri, iman dersleri. Yani bir insan başına gelen bir şeye tamam sabredeyim deyince sabredemiyor ki. O fıtri bir hal. Dur şükredeyim deyince şükredemiyor ki. O fıtri bir hal. Demek ki içeriği bu ayetlerle ve bu iman dersleriyle doldurmak lazım. Bir ufak mesele anlatıp bitireyim dersi. Saadet kelimesinin yan yana kullanıldığı tek ilim dalı kimyadır. Hatta İmam Gazali Efendimizin kitabı vardır. Ne diyor? Kimyayı saadet. Niye böyle? Şu yüzden. Kimya tahavvülat demektir. Değişim, dönüşüm demektir. Saadetin insanın değişiminde saklı olduğunu ifade etmek için Kimya-i Saadet diye kitaba isim koymuşlar. Çok enteresan. Şimdi Üstad Hazretleri insanın tahavvülatını, saadete erebilmek için değişimini insan kömürden elmasa dönmeli metaforlarıyla anlatıyor. Bakırdan altına dönmeli metaforlarıyla anlatıyor. Neden söyledim bunu? Şu yüzden söyledim. Başımıza gelen ahvalde mutluluğu arıyoruz ya, saadeti arıyoruz ya. Bunun için değişmek şart. O değişmek de şöyle oturup, tamam bundan sonra da mutlu olayım cümlesiyle olabilecek bir şey değil. Değişmek içeriden başlıyor ve içeriden bizi değiştirebilecek tek şey o içerinin imanla dolması. O yüzden bu derslerden daha kıymetli. Bu derslerden daha fazla şükredilecek. Bu derslere şükrettikten sonra bir de amel edip şükrü arttıracak. Yani hizmet edip şükrü arttıracak ve bunların neticesinde başa gelenleri umursamayacak. İnanın daha iyi bir yol bilmiyorum. Başa gelenlerde darlık değil de varlık mı çekmek istiyorsunuz? O saadetin dönüşümünü yaşamak istiyor musunuz? İnanın bu dersleri almamız ve yanan imanlara üzülüp onlara koşturmamız, aynı sahabeye benzeme çabamız lazım. Ben bundan daha iyi bir çözüm ve bundan daha ziyade şükredilebilecek hiçbir şey bilmiyorum. Biz elimizin yetişmediği şeylere ulaşmayı huzur zannediyoruz. Vallahi yanılıyoruz. Huzur Allah'ı bulmakta. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Evet. Sizden de Allah razı olsun. Ders anlaşıldı mı? Ağzına sağlık. Hamdolsun. Acayip mesele değil mi yani? Bakın bu dünya için de lazım yani. Bu dünyada huzuru bulmak için sebeplerin kapısında el pençe durmak yerine şu derslerle dolsak, alemede minnetsiz olsak, asıl mutluluk o değil mi? Asıl huzur orada değil mi yani? Allah Allah, yumruk kadar mide için her gün ruhumuzu birilerinin ayaklarının altında eziyoruz. Şu derslerle dolsak, değil başkası, hastalık gelse ya Rabbim, dergah-ı ilahisine davet etmek için yine bir musibet kamçısı göndermiş deyip, bunu yad edip ilgilenildiğimiz için sevineceğiz. Hastalık Allah'ın ilgilenmesinin çeşididir. Allah'ın ilgilenmemesinin ismine biz istidraç diyoruz. Karun gibi hayatın boyunca dişin ağrımaz. Affedersiniz bir yavru deveyi yersiniz ama bir ay boyunca tuvalete çıkma bile ihtiyacı hissetmezseniz vücudunuz o kadar sağlıklıdır. Allah'ın bir insandan ilgilenmemesi böyle olur. Sen hastaysan senin durumun şekva değil, Rabbim demek yine bazı manaları açabilmek için benimle ilgileniyor diyeceksin. Bir insanın sabır kabiliyeti hasta olmadan nasıl ortaya çıkar? Bir insanın elinden mallarını çekmezsen ehli şükür olduğunu nasıl anlayacaksın? Mümkün değil.
Demek ki bu hastalık aslında bizim duruşumuzun da bir göstergesi. Ya Rab, ben bu hastalıkla anladım ki elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Şükrümü yeteri kadar yapamamışım. Demek onların vakti gelmiş. Çok önemli dersler, çok. Çok çok çok. Lütfen şu derslerde düzeni tutturalım. Kur'an'la aramız açık. Yani dandik raflarımız kadar Kur'an'ın içinde ne geçiyor bunu bilmiyoruz. Perşembeden Perşembeye Yasin çevir. Olur mu? Bu Kur'an'a hakaret değil mi yani? Derin derin manalar var ve bu manalar maksatlar için. Sen birisine ekmek yapmayı öğretsen bu manadır. Maksadın nedir? Fırıncılık yap ve bunları satıp para kazan. Biz bu hakikatlerin manasını alıyorsak maksat nedir? Amel et, hizmet et ve sahabeye benzetir. İnanın böyle şükürsüz bir şekilde gidersek bize başka bela ve hastalık lazım değil. Allah muhafaza etsin. Evet. Biraz böyle bazen acı konuşuyorum. Ahiretimiz tatlı geçsin diye. Çünkü gerçekten yumruk kadar midenin derdine düşmüşüz. Bir de dilimizde aynı cümleler. İşlerin yoğunluğunu biliyor musun? Dükkanların yoğunluğunu biliyor musun? Ne? Dükkanlar mı var? Bunlara şükredebildin mi? Yoğunluktan önce burayı konuşman gerekmiyor mu? Dükkanlar. Şükürler lazım o zaman önce. Ağlamaktan bunları hatırlamıyoruz. Yandaki adama böyle biraz katakulli yapacağız diye ağlamaktan Allah'a dua ederken de o ahlak bizde meleke olmuş. Öyle oluyor değil mi? İşler nasıl? Vallahi işte berbat haldeyiz. Geçinemiyoruz. Malım onda takındı. Allah Allah. 3 yıldır aynı araba, aynı evdesin. Çok iyisin. Kebap yedin geçen. Kebap dandik nimet mi? Çok iyi bir şey değil mi yani? Daha iyisi varsa tantuni. Efsane değil mi yani bunlar? Allah Allah. Çok yad etmemiz gerekiyor. Birbirimize de hatırlatalım yani. Bak az önce bir çay içtik ve çok efsaneydi yani. Değil mi? Bugün İdlib'de bombaların altında olabilirdik. Olmuyoruz diye hakkımız mı var yani? Bence öyle değil. Çok yanlış bakıyoruz. Evet. Allah razı olsun. Eyvallah sizden de. İnşallah maksat hasıl olmuştur. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.